Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daha önce sözünü verdiğim bandanalardan ikincisini çalışacağız. İlki güllü bandanamızdı. Bir önceki videoda tarifini paylaşmıştım. Şimdi ikinci modeli paylaşacağım. Yapımı çok pratik. Bir günde rahatlıkla örüp bitirebileceğiniz efsane, kolay ama çok da güzel bir bandana modeli. Sadece bandana olarak düşünmeyin. Füler olarak kullanabilirsiniz. Daha da büyüterek şal olarak kullanabilirsiniz. Ya da son dönemlerde çok moda, hatta Pinterest'te çok görüp bana atıyorsunuz fotoğraflarını. Bellerinize pantolonunuzun tam kemer kısmına yandan bağlayıp aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. Tercih tamamen size kalıyor. Bandanamızı örüyorken ben elimdeki koton iplerle çalışıyorum. Bej rengi bir koton ip kullanacağım ve 3 milimlik tığ kullanacağım. İnce bir tığ numarası tercih etmiyorum. Çünkü ben böyle çok sıkı sıkı olsun istemiyorum. Biraz dökümlü dursun istiyorum. O yüzden 3 milimlik tığ tercih ettim. Ama siz kullandığınız ipinizin incelik kalınlık durumuna göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Modelimize başlamadan önce hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Eğer düzenli bir şekilde video gelmesini, ücretsiz tarifler olmasını istiyorsanız beğenilerin son derece önemli. Beğeni doğrultusunda ben de sizler için video çekmeye devam ediyorum. Instagram sayfam, kanalımda aynı isimde. Aysha Hobi, yine Instagram sayfa ismim. Oradan da bana ulaşıp iletişime geçebilirsiniz. Şimdi modelimize hemen başlayalım. İpimizi alıyoruz. Çok pratik bir model. Bilmeyenler için biraz detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Hiç örgü bilmeyenler için de. Şimdi önce zincir çekerek başlayacağız. Çektiğimiz zinciri saymıyoruz. Bu düğüm niteliğindedir arkadaşlar. Hemen ilk zincirimi yaptım. Ve dediğim gibi bunu saymıyorum. Bunun üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çekiyorum. Daha sonra ikili trabzan yapacağım. Bilmeyenler için detaylı bir şekilde anlatayım ikili trabzanı. Tığıma ip doluyorum. Ve ilk zincirime, birinci zincirime batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. İlmeklerimi uzatıyorum. Bakın 3 tane ilmek var. Tığıma ip alıyorum. Önce iki ilmeği tığdan çıkarıyorum. 2 ilmeğim kalıyor. Tığıma ip alıyorum ve diğer 2 ilmeği çıkarıyorum. Buna ikili trabzan diyoruz. Bu çalışmada hep ikili trabzan yapacağız. Bu ikili trabzan işlemimiz sürekli bu çalışmamızda olacak. Şimdi 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincir çekiyorum. Daha sonra aynı ilk zincirimin içine az önce battığım yere tekrar batıyorum ve buraya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İlk zincirime bir daha batıp bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar 4 zincir çekiyorum ve ilk zincirime tekrar batıp ikili trabzan yapıyorum. Son kez 2 zincir çekiyorum ve ilk zincirime bir kere daha batıp ikili trabzan yapıyorum. Hep ilk zincirime battım ve böylelikle 1, 2, 3, 4, 5 tane kutucuk oluşturmuş oldum. İlk sıramız bitti arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çekiyorum. İkinci sırama dönüyorum. Şimdi bu sırada ilk kutucuğu örmeden atlayacağım. İkinci kutucuğumun içine 7 tane ikili trabzan yapacağım. Hemen başlıyorum yapmaya. Bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci. 7 tane ikili trabzan yaptım. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Yandaki kutucuğun içine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki kutucuğa batıp 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 2 tane zincir çekiyorum ve son kutucuğuma geldim. Kutucuğun içine değil arkadaşlar. 1 ve 2. İkinci zincire batıp ikili trabzan yapıyorum ve sıramı bitiriyorum. İkinci sıram bitti. 6 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Her sırada 6 zincirle dönüyorum.
6 zincirimi çektim ve döndüm. Şimdi bu sırada ilk kutucuğumun içine batıp hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 4 tane zincir çekiyorum ve aynı kutucuğa tekrar batıp bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Trabzanlarıma geliyorum. 1, 2 tane trabzanı örmeden atlıyorum. 3. trabzanıma batıp ikili trabzan yapıyorum. Sonra yanındaki trabzana yani 4. trabzanıma batıp bir tane ikili trabzan. Sonra 5. trabzanıma yani yanındaki trabzana batıp bir tane ikili trabzan. Başta ve sonda örmeden atlayacağımız 2 tane ikili trabzanımız oluyor. Biz ortadaki 3 tane trabzan örüyoruz sadece. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Bakın burada 2 tane kutucuğum var. Kutucuğun direkt içine değil, trabzanın şu kutucuğun yanındaki trabzanın tepe noktasına batıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Aynı trabzana tekrar batıp ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Aynı trabzana tekrar batıp ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve aynı trabzana son kez batıp ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekip bir sonraki trabzanlara gidiyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncüsüne batıyorum. İkili trabzan. Dördüncüye batıyorum. İkili trabzan. Beşinciye batıyorum. İkili trabzan. Yani burada olduğu gibi yine 3 tane ikili trabzanımı yan yana örüyorum. 2 zincir çekiyorum. En sondaki kutucuğuma geliyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Ve aynı kutucuğun içine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Son olarak 2 zincir çekiyorum. Şimdi kutucuğun içine değil zincire batacağım. Çünkü sırayı bitiriyorum. Bitirirken her zaman zincire batarak bitireceğim. 1, 2, 3, 4. zincire batacağım. Ve ikili trabzanla sıramı tamamlayacağım. Şimdi bir sonraki sırama geçiyorum. Her sıraya geçtiğimizde ne yapıyorduk? 6 tane zincir çekiyorduk. 3, 4, 5 ve 6. 6 zincir çektim ve dönüyorum. Şimdi ilk kutucuğumu atlıyorum. İkinci kutucuğuma batıp burayı 7 tane ikili trabzanla dolduruyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. 2 tane zincir çekiyorum. Bakın yan yana 3 tane ikili trabzanım var. Bunun ilkine değil, ikincisine batıp ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yandaki kutucuğumu görüyorsunuz. Bakın şurada bir kutucuğum var. Bu kutucuğu da başlangıçtaki gibi örmeden atlıyorum. Yani sağındaki kutucuğu da örmeden atladım. Sondaki kutucuğu da örmeden atlıyorum. Bir sonraki şu 4 zincirli kutucuğa batıp buraya 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Daha sonra bakın şu an tam orta noktasındayım. Şurası bizim başlangıçta başladığımız nokta. Şöyle düşünün. Burayı tam ortası olarak düşünün. Sağında ne yapıyorsak solunda da aynı işlemleri yapıyoruz. Şimdi buraya 2 tane zincir çekiyorum. Ve yandaki kutucuğun içine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki kutucuğa batıp 7 tane ikili trabzanla bu kutucuğu dolduruyorum. 3 oldu. 4, 5, 6
7. 2 zincir çekiyorum. Kutucuğu atlıyorum. Yanındaki 3 tane trabzanın ikincisine batıp ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Kutucuğu atlıyorum. Bir sonraki kutucuğa batıp bunun içini 7 tane ikili trabzanla dolduruyorum. 4 5 6 ve 7. Son olarak 2 tane zincirimi çekiyorum. Kutucuğun içine değil 1, 2, 3 ve 4 döndürücü zincirine batıp ikili trabzanla sıramı bitiriyorum. Şimdi bir sonraki sıramıza geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sıram için hemen 6 tane zincirimi çekiyorum. Dönüyorum. İlk kutucuğuma, şu görmüş olduğunuz ilk kutucuğa batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 4 tane zincir çekiyorum. Aynı kutucuğa batıp bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Bakın 7 tane ikili trabzanım var. Ne yapıyorduk? İlk ikisini örmeden atlıyoruz. Üçüncüsüne, dördüncüsüne ve beşincisine ikili trabzan yapıyoruz. Ve böylelikle son 2 trabzanı da yine örmeden atlıyoruz. Bir sonraki kutucuğun değil, trabzanın tepe noktasına batıp bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 4 zincir ve aynı trabzan tepesine batıp bir tane daha ikili trabzan. Şimdi 2 zincir. Sonraki kutucuğu örmeden atlıyoruz. Trabzanlara geliyoruz. İlk ikisini örmeden atlıyoruz. 3. 4. ve 5. trabzanı örüyoruz ikili trabzan olarak. Fark ettiyseniz sürekli aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Bu sürekli aynı işlemleri tekrar edip istediğimiz uzunluğa ve büyüklüğe gelene kadar öreceğiz. 2 zincir çekiyoruz. Bakın 2 tane yan yana kutumuz var. Burası dediğim gibi bizim orta noktamız. İlk kutucuğun içine değil, trabzanın tepesine batıyoruz. İkili trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı trabzan tepesine ikili trabzan. 2 zincir. Aynı trabzan tepesine ikili trabzan. 4 zincir ve aynı trabzan tepesine ikili trabzan. Bakın orta noktada sürekli arttırma yapıyoruz. Kenarlarda sürekli arttırma yapıyoruz bu kutucuklarla. 2 zincir çekiyoruz ve kutucuğumuzu atlıyoruz. Trabzanın üçüncüsüne batıp ikili trabzan, dördüncüsüne batıp ikili trabzan, beşincisine batıp ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Ne yapıyorduk şimdi? Kutucuğa değil trabzan tepesine batıp ikili trabzan yapıyorduk. Sonra 4 zincir, aynı trabzan tepesine bir tane daha ikili trabzan. Sonra 2 zincir, kutucuğu atlayıp bir sonraki trabzana 7 tane trabzana geçiyoruz ve bunun üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisini örüyorduk sadece. Sağında ve solunda 2 tane trabzanımızı örmeden atlıyorduk. Bakın son kutucuğumuza geldik. Başlangıçta yaptığımız gibi 2 tane zincir çekeceğiz. Kutucuğun içine batacağız. İkili trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir çekeceğiz. Kutucuğun içine batacağız. İkili trabzan. Son olarak 2 zincir çekeceğiz. Şimdi zincire batacağız. Sayıyorum 1, 2, 3. Şöyle elimle düzeltiyorum. 4. zincire batıp ikili trabzan yapıp bu sırayı da bitiriyoruz. Bu şekilde büyüteceğiz arkadaşlar. Kısacası şöyle anlatayım size. Bakın biz şöyle 2 sıra olarak düşünün. Şu 2 sırayı sürekli tekrar ederek büyütüyoruz. Şimdi biz bu sıramızı yaptık, bitirdik. 7 trabzanlık sıradayız şu anda. Bu 7 trabzanlık sırayı öreceğiz. Bu sıra bittiğinde 3 trabzanlık sırayı öreceğiz. Yani ilk sıramız değil,
ikinci ve üçüncü sırayı sürekli tekrar ederek istediğimiz ölçülere gelene kadar öreceğiz. Ben şimdi aynı şeyleri tekrar anlatıp hem videoyu uzatmayacağım hem de sizi sıkmayacağım. O yüzden anlatıyorum. Bu ilk sıramız değil. İkinci ve üçüncü sıramızı, bakın ikinci, üçüncü sırayı yapmışım. Sonra yine ikinci, üçüncü sırayı yapmışım. Şu ikinci ve üçüncü sırayı sürekli tekrar ederek büyütelim örgümüzü. Son kısmını birlikte yapacağız. Hem ölçüsüne de bakacağız, hem ne kadar ip gittiğine de bakacağız. Bitirişi beraber tamamlayacağız. Ölçümüze gelelim, sonrasına beraber bakalım. Arkadaşlar bakın ben ördüm. Şimdi toplamda kaç sıra örmüşüm? Bakın ilk sıramdan itibaren sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra örmüşüm. 15 sıra ördüğümde şöyle ölçtüğüm zaman 42 santim. Şöyle şuradan ölçtüğüm zaman 22 santim. Bir de kenar oyasını yapacağız. O yüzden de artacak bu. Bandanalarınız 40 ile 50 santim arası ideal boyuttadır arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyoruz kenar oyalarını yapmaya. Kenar oyamızı nasıl yapacağız? Yine ikili trabzan yapacağız tabii. İlk kutucuğumuza bakın. Şimdi bir önceki sıram bitmişti. Bir zincir çektim. Son sıraya döndüm. İlk kutucuğuma batmayacağım. Her zaman 4 tane olan şu kutucukları dolduracağım. Tığıma ip doladım ve bu kutucuğumun içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 2 trabzan yaptım. 9. Şöyle yapsak 9 yeterli mi diye bakıyorum. Sanki yetiyor gibi. 10 da olabilir aslında. 10 tane ile dolduracağım ben. 10 tane ikili trabzan yaptım. Sonra kutucuğuma atlıyorum. 3 tane trabzanın ikincisine batıp sık iğne yapıyorum. Daha sonra bir sonraki kutucuğuma atlıyorum. 4 zincirlik diğer kutucuğum var. Bunun içini yine 10 tane ikili trabzanla dolduruyorum. Altı, 7, 8, 9 ve 10. Tekrar bakın. Kutucuğum var, atlıyorum. Trabzan var 3 tane. Ortasındakine yani ikincisine batıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın bir sonraki kutucuğu atlıyorum. 4 zincirlik kutucuğumuz var. Her zaman bunun için dediğim gibi dolduracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın sonraki kutucuğu atlıyorum. 3 tane trabzanım var. Bu 3 trabzanın ortasındakine yani ikincisine batıp sık iğne. Bakın sonra zincir falan çekmiyorum. Sonraki kutucuğu atlıyorum. Tekrar 4 zincirlik kutucuğa geliyorum ve yine içini dolduruyorum. Hep bu şekilde şu uca kadar gelelim. Uçta ne yaptığımızı göstereyim. Diğer yerler gösterdiğim şekilde örülecek ve buraya kadar gelinecek. Evet, başladık birlikte bakın. Ve tam orta noktasına geldik. Orta noktası dediğim bakın şurası. 1, 2, 3, 4, 5 tane kutucuğun olduğu yer. Burayı birlikte yapalım istiyorum. İlk kutucuğu örmeden atlıyoruz. 4 zincirlik ikinci kutucuğa batıp 10 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra yanında 2 zincirlik kutucuğumuz var. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonraki kutucuğumuz 4 zincirlik kutucuk olduğu için bunun da içine 10 tane ikili trabzanla dolduruyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ikili trabzanımı yaptım. Yanındaki kutucuğu örmeden atlıyorduk. 3 tane trabzanımız vardı. Bunun orta noktasına yani ikincisine batıp sık iğne yapıyorduk ve yine aynı işlemi yaptık. Bakın orta noktamızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi diğer kısımlar aynı. 4 zincirlik boşluğu yani kutucuğu 10 tane ikili trabzanla dolduruyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Sonra ne yapıyorduk? Yanındaki kutucuğu atlıyorduk. 3 tane trabzanın ortasındakine batıp sık iğne yapıyorduk. Yanındaki kutucuğu atlayıp 4 tane zincirli kutucuğu yine 10 tane trabzanla dolduruyoruz. Yani burada yaptıklarımızın aynısını bu tarafa da uygulayıp bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bakın sona kadar ördüm. Şimdi son kutucuğuma batıyorum ve ilmek kaydırma yaparak bir de zincir çekiyorum ve bitiriyorum. Şimdi burada ipimi keseceğim. Şimdi bağlamak için bandanamızı saçımıza zincir çekeceğiz. Hemen 1, 2, 3 toplamda 50 tane zincir çekeceğim. Hatta 51. 51 tane zincirimi çektim. İlk zincirimi örmeden atladım ve diğer zincirlerime sık iğne yapmaya başladım. Bütün zincirlerime sık iğnelerimi yapıp bandanamı tamamlayacağım arkadaşlar. Sona kadar yapıyoruz sık iğnelerimizi. Evet bakın bütün zincirlerime sık iğnelerimi yaptım. Şimdi bandanama geri dönüyorum ve şöyle tutuyorum. İlk kutucuğumun olduğu yere batıp hemen sık iğne ile birleştiriyorum bu ördüğüm parçayı ve bu kutucuğun içine 2, ilk battığımı da saydım, 3 tane sık iğne yapıyorum. Bakın parça ipleri de örüyorum ki gizlenmiş olsunlar. Bir sonraki kutucuğa geçtim. 1, 2, 3. Sonraki kutucuğa 1, 2, 3 tane sık iğne. Yeterli geliyorsa her kutucuğunuzu 3 tane sık iğne ile doldurabilirsiniz. Eğer gelmiyorsa 4'e de çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tamamını, bunlar sadece kutucuk gördüğünüz gibi. Şuraya gelmiş orta noktaya da batıp bir tane sık iğne yapacağım. Boşluk görüntüsü oluşmasın. Tamamını sık iğnelerle her kutucuğumu 3'er tane sık iğne yaparak dolduracağım. Bakın sonuncuyu da yaptım. Şimdi burada sonuncuyu yaptıktan sonra son kutucuğu 3 tane sık iğne doldurduktan sonra 51 tane zincir çekeceğim. Bir tane zincir çektim. Şimdi ilk zincirimi örmeden atlıyorum ve ikinci zincirime batıp sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bütün zincirlerime birer tane sık iğne yapacağım. Daha sonra bu parçayı bandanama birleştirip örmeye devam edeceğim.
Bakın son sık iğnemi yaptım ve sonra şuradaki kutucuğun içine batıp ilmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Aldım, ipimi geçirdim iğneme. Şimdi bu ipi buradan bir iki tane yürütüp düğüm atıp tamamen gizleyeceğiz arkadaşlar. Hem de sağlamlaştırmış olacağız. Böyle bir bandana için arkadaşlar 40 gram ip yeterli oluyor. Ama kullanacağınız ipiniz kalınlığı, inceliği fark edeceği için metrajı da fark edecektir. O yüzden giden miktar biraz farklı olabilir. Ama 40 gram bende yeterli oldu. Benim ipimde. İpin markasını hatırlamıyorum çünkü etiketini çıkarmışım ama büyük ihtimalle Alize Cotton Gold'dur ya da Kartop'dur. Şöyle bakın, tamamen bitti ve şahane bir bandanamız daha olmuş oldu. Şimdi bakalım ölçüleri şu an bitmiş haliyle ne oldu? Şöyle ölçtüğümde 46 santim. Yüksekliğini ölçtüğümde 24 santim. 50 zincirden oluşan, 51 zincir hatta, bağlama ipimiz. Şöyle bakalım. Bu da yaklaşık 25 santim. 26 hatta. Umarım sizler için anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Eğer hızlı geliyorsa videoyu yavaşlatabilir, yavaş geliyorsa hızlandırabilirsiniz. Dilediğiniz yerde durdurup tekrar izleyebilirsiniz. Bütün imkanlar, olanaklar sizlerin elinizde. Aklınıza takılan bir şey olursa ama yorumlara yazın. Ben size geri dönüş sağlıyorum. Dediğim gibi Instagram sayfamdan da beni takip edip iletişime geçebilirsiniz. Benimle birlikte örmek istediğiniz tasarımları bana oradan iletebilirsiniz. Instagram sayfa ismim Aysha Hobi. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Destekleriniz son derece önemli. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.